Bayanlar ve baylar toplanın. Bugün sizi 1980'lere götürüyorum. Evet, insanların günde 25 saat televizyon izlediği, kokainin kar topu gibi yuvarlandığı ve risk yönetiminin müşterilerini aramadan önce tekila içmek olduğunu düşünen brokerlerin ülkesindeki o muhteşem yıllara. Wall Street'in şampanya dolu küvette boğulduğu güne. Ve bu açgözlülük, saç spreyi ve faks makineleri çağında çok özel bir gün vardı. 19 Ekim 1987, namı diğer Kara Pazartesi. Borsanın kaykay yaparken ay yürüyüşü denemesi yapan sarhoş bir adamdan bile hızlı çakıldığı gün. 1980'lerin Wall Street'inin jacuzzilerinin köpükleri fokur 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 diyordu. Ronald Reagan Beyaz Saray'da espriler patlatıyor, fırında deregülasyon pervanesi dönüyor, Dow Jones ise Rolling Stones turne otobüsünden bile vahşice partiliyordu. 1982'den 1987 yazına kadar Dow Jones 3'e katlamıştı. 3'e, yani borsa değil slot makinesi. Herkes kendini finansal deha zannediyordu. Sekreterler hisse alıyor, dişçiler gün içi alsat yapıyor, babaanneler bile uzun arbitraj pozisyonlarına giriyordu. Ve tabii ki o havai fişekli coşkuya yeni teknoloji de eşlik ediyordu. Ne o? Bilgisayarlar. Evet, pimponu bile zar zor oynatan o koca 5 kutulara milyarlarca dolar emanet edilmişti. Ne yanlış gidebilirdi ki? İşte borsa Everest'e tırmanırken Wall Street böyle poğaça yerken kilo vermeye çalışmaya benzeyen mucizevi bir buluşa imza attı. Portföy sigortası. İsmi ne de güvenli geliyor değil mi? Emeklilik fonuna balon naylon sarmak gibi bir şey. Acaba gerçekten öyle miydi? Fikir şuydu. Fiyatlar düşmeye başlayınca bilgisayarlara otomatik olarak vadeli endeks satışı yaptırıyordunuz. Böylece zararı sınırlıyordunuz. Sorun şu ki herkesin bilgisayarı aynı şeye programlanmıştı. Yani düşünün, piyasa biraz düşüyor, tüm bilgisayarlar sat diye bağırıyor. Piyasa daha da düşüyor, daha fazla sat. Derken tüm finansal sistem tarla faresi sürüsü gibi uçuruma koşuyor. Bu tam anlamıyla kalabalık bir diskoda yangın var diye bağırmaya benziyordu. Ve gelelim 19 Ekim 1987'ye. Pazartesi traderlar hafta sonundaki o golf ve martini seanslarından sonra ofislerine sallana girdiler ve bir de ne görsünler. Bilgisayarlar o büyük pikselli pimpon oyunundan vazgeçip sat penceresine geçmişler. Piyasa Courchevel pistlerinden aşağıya Hüseyin Bolt'tan daha hızlı kayıyor. Gün bittiğinde Dow Jones 508 puan aşağıda, yani %22. Sabah baklava dilimli karın kasıyla uyanıp akşam Afrika büyüklüğünde bira göbeğiyle yatağa gitmek gibi. Bu %22 hala Birleşik Devletler borsa tarihindeki en büyük tek günlük yüzdesel düşüş. 2008 küresel krizindeki düşüş bunun yanında sinek ısırığı gibi kalıyor. O gün kan sadece Wall Street'te akmadı. Hong Kong, Avustralya, Kanada, İngiltere, her yer darmadumandı. Küresel piyasalar topluca doktor rapor alıp biz bugün yokuz demişti. O pazartesinde milyarlarca dolar Wall Street'in yılbaşı partilerinin o cam sehpalarındaki kokainden daha hızlı havaya uçtu. New York borsası işlem salonu trapezden böyle topluca düşen akrobatların sahne aldığı kaotik bir sirke benziyordu. Brokerler çığlıklar atıyor, telefonlar deli gibi çalıyor, kağıtlar uçuşuyordu. Ortalık etkin bir sermaye piyasasından ziyade kara cuma alışveriş çılgınlığındaki mağaza kuyruğu gibiydi. Ucuzluk vardı ama gömleklerde değil, hisselerde. Raflar kriz doluydu. Finansal kriz, sinir krizi, kalp krizi. Bazı traderlar bayıldı bile. Bazıları telefon çalışmıyor bahanesine sığındı. Çünkü dünya yanarken en iyi çözüm herhalde fişi çekip evde yokmuş gibi davranmaktı. Müşteriler mi? Tabii kamyon çarpmışa dönmüşlerdi. Düşünün, arıyorsunuz aracı kurumunuzu ve size şöyle diyor. Evet, emeklilik fonunuz mu? Komik bir hikaye. Commodore 64 tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Peki ne oldu? Niye oldu? Özetle ortada iki oyun bozan vardı. Açgözlü insan ve pek de akıllı olmayan bilgisayar. Ekonomistler sebepleri hala tartışıyor ama kısa liste şöyle. 1. Aşırı değerleme. Yani hisseler yer çekimi kanunlarını hiç duymamış gibiydi. 2. Portföy sigortası, çukuru uçuruma çeviren toplu bir satış stratejisinden bahsediyorum. 3.
Al-Sat algoritması. Çünkü paniği yönetmenin en iyi yolu onu herhalde otomatikleştirmektir. Ve 4. Yatırımcı psikolojisi. İnsanlar yangın gördüklerinde sakin bir şekilde çıkışları aramazlar. Koşarlar, çığlık atarlar ve çocukları ve büyük anneleri ezip geçerler. Kısaca kibir, bilgisayar ve pahalı kol düğmeleri birleşince böyle oluyor. Ya sonrası? Hayır, dünya durmadı, dönmeye devam etti. Toz duman dağılınca herkes finans dünyasının çökmemiş olduğunu gördü. Evet, kağıt üzerinde trilyonlar silinmişti ama 2 yıl içinde piyasa tamamen toparlandı. 1989'a gelindiğinde Wall Street yine şampanyalar patlatıyor, pahalı kol düğmeleri ve pantolon askıları alıyor ve konferans masalarında serilmiş kokain çizgilerini çekiyordu. Neden? Çünkü Fed Başkanı Alan Greenspan çıktı ve dedi ki panik yapmayın millet, sisteme likidite vereceğiz. Yani tercümesi rahat olun, bar kapanmıyor. Bu Greenspan'in ilk büyük sahne alışıydı ve sahnede Fed Put kavramını icat etti. Yani Wall Street ne kadar saçmalar ve çuvallarsa çuvallasın, Fed Baba gelip ucuz parayla sizi kurtarır fikri. Ve şunu da biliyoruz ki bu kurtarma sonuncusu olmayacaktı. Sonuçta bu olan bitenler bize yarım yamalak bir miras bıraktı. Kumarhaneyi olası bir çöküşe karşı korumaya almak. Sahneye bu kez regülatörler çıktı ve o kumarhane için bazı yeni emniyet kemerleri icat ettiler. Bunlardan birincisi devre kesiciler. Piyasa çok hızlı düşerse işlemler durur. Böylece insanlar robotların her şeyi mahvetmesini izlemek yerine böyle bir nefes alabilirler. 2. Al-Sat algoritmalarının denetimi. Çünkü belki, sadece belki algoritmaların denetimsiz bir şekilde şoför koltuğunu ele geçirmesine izin vermemek gerek. Ve 3. Küresel farkındalık. Bir piyasa hapşırınca diğerleri sadece nezle olmaz, veba kaparlar. Ama dürüst olalım, bunlar da gelecek faciaları engellemedi. Dotcom balonu, 2008 krizi, çevrim içi ortamlarda virüs gibi yayılan meme hisseleri, kripto kışları, pandemi kapanmaları. Çünkü günün sonunda piyasalar akıllı makineler değil, dolar işaretli hormonların semazen gösterisi yaptığı ruh hali dalgalanmalarıdır. Peki ne öğrendik 1987'nin o kara pazartesinden? Birincisi, bilgisayarlarla emeklilik fonunuzu emanet etmeyin. 2. Bu sefer farklı diyenlere sakın inanmayın. Ve 3. En önemlisi, Wall Street her zaman kendini patlatmanın yeni ve yaratıcı yollarını bulur. Sonra patlayınca da şaşırmış numarası yapar. Evet, kara pazartesi dünyanın sonu değildi. Sadece bize piyasaların mantıklı makineler değil, Ferrari direksiyonuna oturmuş sarhoş ergenler olduğunu hatırlattı. Ve 19 Ekim 1987'de o ergenler o Ferrari'yi şampanya dolu havuza uçurdular. Ama nedense sadece ertesi gün baş ağrısıyla uyandı. İşte böyle kara pazartesi. Piyasaların topluca uçurumdan atladığı, sonra da Armani takımını silkeleyip hadi bunu bir daha yapalım dediği gün.